Merhaba arkadaşlar. Çorabımın ikinci bölümünü çektim. İkinci bölümü bitiş bölümünü yaptım. Çorabımın şu bitişini çekip bırakacağım sizlere. Modelimizi yapıyoruz. Aynen bu şekilde takip ederseniz sırasının üzerine modelleri yapıyoruz. En son yaptığımız model bu modelimizi yaptık. Bir sırada arasına yeşil ördükten sonra artık kesimini yapacağız. Çorabımızın uç kesimini yapacağız. Ayak ucunun kesimini yapmaya başlayacağız. Bunun için azaltma işlemini hemen başlıyorum. Bir sıra yeşil ördüm. Buradaki krem rengini de artık kesiyorum. Şöyle keselim. Yeşil ipimizle de bağlayalım. Sağlam olsun. Daha sonra bu ipleri tekrardan düzenli bir şekilde temizleyeceğiz. Şimdi azaltma işlemine başlayalım arkadaşlar. Bakın şimdi tam bu düz tarafına geliyoruz. Çorabımızın düz tarafına. Her iki tarafından da azaltma yapacağız. Öncelikle bir ilk ilmeğimizi örüyorum. İlk ilmeğimi ördüm. İkinci ilmeğimi ve üçüncü ilmeğimi birlikte alıyorum. Bu şekilde örüyorum. İki ilmeğimi birlikte aldım ve ördüm. Diğer ilmeklerimi düz bir şekilde örüyorum. Burada videomu duraklatmıyorum. Aklınız karışmasın diye. Duraklatmadan iki bölüm, onun için iki bölüm çektim. Daha iyi öğrenirsiniz diye. Şimdi diğer şişime geçiyorum. Diğer şişimi de düz bir şekilde örüyorum. Son 3 ilmek kalana kadar öreceğim. Evet. Son 3 ilmeğim kaldı. Son 3 ilmeğim kaldı. Şimdi bu 3 ilmeğim arkadaki ilmekle öndeki ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Bu şekilde değiştiriyorum. Tekrardan taktım. İkisini birlikte ördüm. Diğer ilmeğimi de örüyorum. Diğer şişime geçiyorum şimdi. Diğer şişime geçtim. Bir ilmeğimi ördüm. Düz bir şekilde ördüm. İkinci ilmeğimle hemen yanındaki ilmeği ikisini birlikte örüyorum. Bu şekilde ikisini birlikte ördüm. Diğerlerini düz bir şekilde örüyorum. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz bu arada kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız diğer videolarımdan da haberdar olursunuz. Evet, bu şekilde ördüm. Diğer şişime geçiyorum. İsterseniz buraları sarabilirsiniz. Sadece kesim yerlerini de izleyebilirsiniz. Son 3 ilmek kalana kadar örüyorum. Evet, son 3 ilmeğim kaldı. Yine 3 ilmeğim, son 2 ilmeğimi yerlerini değiştiriyorum. Arkadaki ilmeği öne, öndeki ilmeği de arkaya alıyorum. Bu şekilde tekrardan takıyorum ve ikisini birlikte örüyorum. Bir ilmeğim kaldı. Onu da ördükten sonra diğer şişime geçiyorum. Bakın arkadaşlar. Her iki tarafta kesimlerimizi yapıyoruz. Şimdi bu şişte bu sırada kesim yapmadan örüyorum. Bir sıra kesim yapıyorum. Bir sıra kesim yapmıyorum. Bütün şişlerimi bu şekilde kesim yapmadan bir sıra öreceğim. Evet hanımlar. Evet hanımlar. Bir sıra
Tümden yeşil ördüm kesim yapmadan. Şimdi 3. sıramıza geldi. 3. sıramızda yine bir ilmeğimizi örüyorum. Hemen yanındaki ilmekle diğer ilmeği ikisini birlikte örüyorum. Bu şekilde azaltmayı yapıyorum. Ve diğer ilmeklerimi düz bir şekilde örüp bu şişimi tamamlıyorum. Ve diğer şişime geçiyorum. Bu 2. sıra azaltmamızda azaltma yapıyoruz. Son 3 ilmek kalana kadar örelim arkadaşlar. Evet, son 3 ilmek kaldı. Şimdi son 3 ilmeğin yerlerini değiştiriyoruz. Öndeki ilmeği arkaya, arkadaki ilmeği de öne alıyorum. Bu şekilde değiştiriyorum. İkisini birlikte alıyorum. Azaltmayı yaptım. Bir ilmeğim kaldı. Onu da ördükten sonra diğer şişime geçiyorum. Hemen diğer şişimde de ilk ilmeğimi ördüm. Yanındaki ilmekle hemen yanındaki ilmeğin ikisini birlikte alıyorum. İkisini birlikte aldım ve ördüm. Diğer ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. Bu şişimi bitiriyorum. Bu şekilde bu şişimi bitirdim. Şimdi diğer şişime geçiyorum. Diğer şişimi de örüyorum arkadaşlar bu şekilde. Evet, son 3 ilmeğim kaldı. Son 3 ilmeğimi de yine yerlerini değiştiriyorum. Arkadakini öne, öndekini arkaya alacağım arkadaşlar. Arkadaki ilmek öne, öndeki ilmek arkaya, bu şekilde değiştiriyorum ve kesimini yapıyorum. Azaltma işlemini bu şekilde yapıyoruz. Şimdi tekrardan bir sıra yeşil örüyorum. Tekrardan devam ediyorum. Azaltma işlemi yapmıyorum. Bir sırada azaltma işlemi yapıyoruz. Bir sıra yapmıyoruz. Bu şekilde şişlerimizin her bir şişinde 6 ilmek kalana kadar azaltalım. 6 ilmek kalacak. Bütün şişlerimizde bu şekilde azaltmayı yapalım. Kesimini bir daha sonraki ne göstereceğim. Evet arkadaşlar, çorabımı bu şekilde azaltma işlemini yaptım. Bütün şişlerimde 6 ilmek kaldı. Bakın şu şekil göstereyim sizlere. 6 ilmek. Bütün şişlerimde 6 ilmek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 şişimde de 6 ilmek kaldı. Şimdi çorabımı ters çeviriyorum. Çevirmeden şöyle ters çevirmeden şişlerimi içeriye alıyorum. Şimdi diğerini de aldım. Şöyle şişlerimi tek tek parmaklarımın arasına alıyorum. Ve ters çeviriyorum çorabımı. Çorabımı ters çeviriyorum. Şişlerimi de tek tek çıkarıyorum. Burada biraz kontrollü çıkarırsanız ilmekleriniz çıkmaz. Şöyle kontrollü bir şekilde çıkarın arkadaşlar. Şimdi diğer şişimi çıkarıyorum. Ben bu şekil kesimini yapıyorum arkadaşlar. Hem daha kolay oluyor hem de daha da güzel duruyor. Bu şekilde çıkarttıktan sonra şimdi ipim bu tarafta olan şişime diğer ilmeklerimi aktarıyorum. Diğer ilmeklerimi aktardım. Diğer şişteki ilmeklerimi aktarıyorum. Şişimde 12 ilmek olacak. Şimdi diğer şişimdeki
ilmeği de diğer şişime aktarıyorum. Bu şekilde aktarıyorum. Bütün şimdi 2 tane şiş kaldı elimizde. 2 şişimizde de 12 ilmeğimiz var. İpimi şuradan çıkarttım arkadaşlar. Yan tarafını aldım. Bütün şişimizde şimdi 2 şişimizde de 12 ilmeğimiz var. Önce öndeki şişimizden bir ilmek alıyorum. Arkadaki şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte ördüm. Ve diğer şişime, diğer ilmeğime geçiyorum. Bir ilmek öndeki şişimden alıyorum. Bir ilmek arkadaki şişimden alıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Ve arkadaki ilmeğimi üstünden atlattırıyorum. Şimdi diğer ilmeğime geçtim. Bir ilmek önden, bir ilmek arkadaki şişten alıyorum. Ördükten sonra bir arkadaki ilmeğimin üstünden atlattırıyorum. Bu şekilde kesimini yapıyoruz arkadaşlar. İkisini birlikte ördüm ve diğer şişimden atlattım. Bir öndeki şişten alıyorum. Bir arkadan ikisini birlikte alıyorum, ördüm ve atlattırıyorum. Normal kesim yapıyoruz. Bir önden, bir arkadaki şişten aldım. Burayı hiç videoyu duraklamadan çekiyorum. İsterseniz izlersiniz, istemezseniz sarabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde kesimini yapıyorum. Bir önden, bir arkadan, her iki şişimde bu şekilde arkadaki ilmeğimi de üstten atlattırıyorum. Bu şekil. Son 3 ilmeğim kaldı. Atlattırdım. Son 2 ilmek. Son 2 ilmek. Evet. Şimdi en sonunda arkadaki ilmeğimi öndeki ilmeğimden atlattırıyorum. Tekrar bir daha yapıyorum. Ve ucunu şu şekilde kesiyorum makasla. İpim bu şekilde çıkartıyorum. Düzgün bir şekilde kesimini yapıyoruz. Şimdi ipimizi burada şöyle bir düğüm attırıyorum. Çorabım bu şekilde yaparsak sökülmez arkadaşlar. Daha sağlam olur. Ben bu şekilde yapıyorum ve sökülmesi olmuyor. Sağlam kalıyor. İpimizi de bu aralarından içine geçirelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Evet arkadaşlar, çorabımızın iç yüzü. Şöyle bir de dış yüzüne bakalım. Evet. Kesimimiz bu şekilde oldu arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde gayet düz duruyor ve sağlam oluyor. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Evet, çorabım bu şekildeydi arkadaşlar. En son fotoğrafını çekeceğim. Bırakacağım. Buradan modelimi takip edebilirsiniz.